Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi'den iki hikaye sunacağım. Ama bu iki hikayeyi sunmadan önce size daha önce yapmış olduğum bir açıklamayı yeniden yapmak ihtiyacını duyuyorum. O da şu: Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi Farsça yazılmıştır. Mevlana Farsça konuşmuş, Farsça yazmıştır. Farsçadan Türkçe'ye çevrilmiştir. Elimizde ve benim kaynak olarak kullandığım çeviriler önümde görüyorsunuz. Bunun birinci baskısı, Farsçadan Türkçe'ye çevirisi 1956 yılında, o zaman Marif Vekaleti deniliyordu. Yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Önümde görüyorsunuz 6 cilttir. Şu elimi koyduğum bu 6 cilt 1956 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çevirisi yaptırılmıştır. Çeviriyi yapanlar Veled İzbudak, çeviriyi gözden geçirip denetleyen Abdülbaki Gölpınarlı. Sene 1956. Milli Eğitim Bakanlığı bunu Farsçadan Türkçe'ye çevirtiriyor ve İstanbul'da kendi basım evi var. Marif Basım Evi. Marif Basım Evi'nde bastırılıyor ve oradan Türkiye'ye dağıtılıyor. İkinci bir takım daha görüyorsunuz önümde Mevlana'nın Mesnevisini. O da elbette 6 cilt. Gene aynı çevirmen ve gene Profesör Doktor Abdülbaki Gölpınarlı tarafından denetleniyor, düzeltiliyor, gözetiliyor. Bu da 2007 yılında ilk baskısı yapılıyor. 2012 senesinin yılında da 5. baskısı yapılıyor. Bu Mevlana'nın Farsçadan Türkçe'ye yapıldığı çeviri, Mesnevi çevirisinin bu iki takımı da gördünüz. İkisinin de çevirmenleri ve gözeticileri aynı. Abdülbaki Gölpınarlı ve çevirmen. Bunların ikisi de Mevlevi. Yani çevirmen de çeviriyi denetimden geçiren ünlü Abdülbaki Gölpınarlı da Mevlevi. Yani ikisi de Mevlana aşıkları. Şimdi size bu açıklamayı ikinci kez neden yapıyorum? Şu nedenle yapıyorum. Şimdi anlatacağım iki öykü günümüzdeki tabirle porno grubuna girmektedir. Onun için bugünkü konuşmamın başlığını da Mevlana'dan Sapık Porno Hikayeleri adını koydum. Ancak bu açıklamayı yapmamın nedeni de işte bu. Eğer Mevlana'nın Mesnevisinden, Farsçadan Türkçe'ye çevirisinde eğer yasa dışı ve genel ahlak kabulü dışı bir söylem, bir sözcük olsaydı, eğer devletin önemli bir kurumu, kuruluşu, Milli Eğitim Bakanlığı bunu kendi yayın evinde basar, dağıttırır mıydı? Gene aynı şekilde Doğan Kitabevi tarafından 2007'de ilk baskısı yapılan 6 ciltlik Mesnevi'nin eğer yasa dışı, içinde yasa dışı bir söylem, genel kabul görmüş ahlak dışı bir söylem olduğu kabul edilseydi, basılıp, yayılıp, dağıtılıp satılabilir miydi? Biraz önce de söyledim. 2007 yılında Doğan Kitabevi tarafından bastırılan, yayınlanan bu 6 takım 2012'de 5. baskısını yapmıştır. Yani baskıları yapılmakta, okunmakta, satılmakta, dağıtılmaktadır. Şimdi bu sunumu yaptıktan sonra hikayeleri anlatmaya başlayacağım size. Öyleyse bunu gene özetleyelim. Bu iki hikayenin, şimdi size anlatacağım iki hikaye, bazı kişiler tarafından hoş karşılanmasa da, beğenilmese de, özellikle Mevleviler, Mevlana aşıkları tarafından kızgınlıkla, öfkeyle karşılansa da, anlatıldığı için, böyle yazıldığı için değil, anlatılmasından, bu tür hikayelerin, Mevlana'nın Mesnevisinden alıntılar yapmamdan Mevleviler, Mevlana aşıkları çok rahatsızlar. Ortaya çıkıp da yüzleşemiyorlar ama başka yollardan bu rahatsızlıklarını, öfkelerini, tepkilerini dile getiriyorlar. Ancak bu iki hikayede de anlatacağım, eğer
yasa dışı, genel ahlak kuralları dışı bir şey olsaydı elbette bu kitaplar bugüne kadar yayınlanıp gelmiş olamazlardı. Şimdi ben size bu iki hikayeyi burada sunacağım. Bu iki hikaye Gelin Yüzleşelim kitabımda aynen var. Ancak orada bu iki hikayeyi aynen anlattıktan sonra değerli dostlar hiç yorum yapmadım. Yorum yapmadım çünkü okuyucunun görüşlerini, düşüncelerini başka tarafta yoğunlaştırmasını istemedim. Şunu istedim, istedim ki okuyucu Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi'den bu beyitleri okusun, bu hikayeleri okusun. Benim yorumum olmadan kendisi görüşlerini, kendi düşünsün, kendi görüşlerini oluştursun. Şimdi bütün bu açıklamalardan sonra bugün size anlatacağım iki hikayeden birisine başlıyorum. İlk hikayenin başlığı adamın biri bir oğlanı düzerken. Hiçbir sözcüğü değiştirmeden, hiç eksiltmeden, ilave yapmadan, hiçbir yorum yapmadan hikayeyi okuyorum. Bir oğlancı evine bir oğlan götürdü. Onu baş aşağı edip düzmeye koyuldu. Bu sırada o melun çocuğun belinde bir hançer gördü. Dedi ki, belindeki ne? Oğlan, kötü düşünceli biri hakkında kötü bir düşünceye kapılırsa bununla karnını deşeceğim. Kötü düşünceli biri hakkında kötü bir düşünceye kapılırsa bununla karnını deşeceğim diye cevap verdi. Oğlancı, Tanrı'ya hamdolsun dedi. İyi ki ben sana hile yapıp kötü bir düşünceye kapılmadım. Şimdi hikaye bu. Hikayedeki hiçbir sözcüğe değiştirmeden, ellemeden size aynen okudum. Ama şimdi biraz yorum yapıyorum burada sizlere, sohbet ediyoruz. Bakın, adam bir oğlancı evine oğlan götürüyor, yatırıp düzüyor ve çocuğun belinde bir hançer görüyor, onu soruyor. Çocuk da bana kötülük yapacak birisi olursa bununla onun karnını deşecektim diyor. Ve oğlancı, Tanrı'ya hamdolsun. İyi ki ben sana hile yapıp kötü bir düşünceye kapılmadım diyor. Mevlana burada, bu satırlarda, bu beyitin içinde bize, bu beyitleri okuyanlara oğlancılığın kötü bir şey olmadığını anlatmak istiyor. Tanrı'ya hamdolsun diyor. İyi ki ben sana hile yapıp kötü bir düşünceye kapılmadım. Yani oğlancılık yapmış olması bir hile. Allah katında da kötü bir düşünce olarak gözüküyor. Peki bu Mevlana'nın önümde gördüğünüz Mesnevisinin neresinde? Cilt 5. cilt, beyitler 2497-2505. Şimdi değerli dostlar, yine Mevlana'nın Mesnevisinden bugün size ikinci hikayeyi sunuyorum. Hikayenin başlığı: korkunç görünsem de aldırış etme, ben bir ibneyim. Gene elbette hiçbir sözcüğü değiştirmeden Mesnevi'den okuyorum. Bir iri adam bir oğlanı ele geçirdi. Bir iri adam bir oğlanı ele geçirdi. Bu adam bana kasteder diye çocuğun yüzü sarardı. Adam dedi ki, güzelim, emin ol, sen benim üstüme bineceksin. Ben korkunç görünsem de aldırış etme. Bil ki ben ibneyim. Deveye biner gibi bin üstüme sür. İnsanların suretleriyle manaları işte böyledir. Dışarıdan adam görünürler, içeriden melun şeytan. Bu hikayede Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevisi, cilt 2, önümde sizlere gösterdim. Cilt 2, sizler de açıp bakarsınız. Cilt 2, beyitler 3155-3159. Değerli dostlar, Mevleviler, Mevlana aşıkları Mesnevi hakkında iki tez, iki savunma yaparlar. İki önemli yorum yaparlar kendilerine göre. Birincisi şu: Mevleviler, yani Mevlana aşıkları derler ki,
Mesnevi'deki hikayeleri okuyup oradan ders çıkaracaksınız. Çünkü Mesnevi'deki hikayeler kıssadan hisse alınması için yazılmıştır. Kıssadan hisse demek, anlatılan hikayeden bir ders çıkaracaksınız. Bu söyledikleri birinci şey. İkinci şey, Mevlana'nın kendisi de öyle söylemiştir. Günümüzde Mevlana aşıkları, Mevleviler de şöyle savunma yapıyorlar, açıklama yapıyorlar daha doğrusu. Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi'deki beyitler, ki ben size o beyitlerden okudum, hiç değiştirmeden. Bu beyitler, bu onların iddiası, Kur'an'daki bazı ayetlerin açıklamasıdır. Aslında değerli dostlar, İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'ın hiçbir açıklamaya ihtiyacı yoktur. Kur'an'da çok açık ayetler vardır. Biz Kur'an'ı size tam eksiksiz gönderdikleri ayetler. Tam eksiksiz gönderilmiş Kur'an'ın kimin tarafından açıklanmaya ihtiyaç olabilir? Neyse, bunu bir kenara bırakıyoruz. Ne diyor Mevleviler ve Mevlana aşıkları? Bu okuduğunuz Mesnevi'deki beyitler Kur'an'daki bazı ayetleri açıklar diyor. Şimdi size iki hikaye sundum. Bu hikayeyle